Evet, thumbnail'ı da verdik. Evet, Off Campus dizisini izledik mi? Geldik mi? İzledik ve geldik mi? Arkadaşlar hazır mıyız konuşmaya? Sonunda o 13 Mayıs geldi mi? Geldi, izledik. This is the most absolutely unhinged plan and I'm obsessed with it. So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention? Where I come near you. You're very sure of yourself. Now, you can blush. Hepsini binge watchladım. 2 defa izledim ki daha iyi sizin için kitapla karşılaştırmasını yapabileyim. Şimdi ve aynı zamanda biraz da beklemek istedim. Çünkü çok beklediğim bir iş olduğu için bir tık kendi heyecanımı, hype'ımı azaltmaya çalıştım. Ona göre size yorumlama yapabilmek için. Off Campus dizisi aynı adlı kitap serisinden uyanan El Kennedy'nin Off Campus serisine uyarlanmamış bir kitap serisi. İlk kitabı Deal. Deal'ın izledik adaptasyonu 1. sezonda. Şimdi ben bunun hakkında zaten bir video çekmiştim. Bütün kitapları size anlattığım, böyle kısa kısa özetlerle anlattığım bir video var. Onu kanalda bulabilirsiniz. Bu videoda sadece 1. sezonu konuşacağız ve nasıl bir evren kurduklarını, karakterleri nasıl inşa ettiklerini ve onların üzerinde nasıl birbirleriyle iletişim kurduklarını konuşacağız. Şu anda sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Twitter'a her girdiğimde karşıma 2 farklı tipte tweetler çıkıyor. Bir, çok beğenildiğiyle ilgili, 2, adaptasyonun adapte edilme şeklinden nefret edildiğini ve çok fazla karakterin ve hikaye akışının değiştirildiği. İki farklı çeşit yorum var. Aynı zamanda tabii ki oyunculukları beğenenler var, beğenmeyenler var vesaire. Bu zaten olacak bir şey de. Önemli olan da zaten konuşulması. Konuşuluyor mu? Konuşuluyor. İstenileni veriyor mu? Veriyor. Ben iki tarafı da haklı buluyorum. Çünkü kitap severler, kitap sevenler yani şöyle. Kitap adaptasyonlarının kitabı direkt aynı bir şekilde ekran taşıması gerektiğine inananlar var. Buna inanmayanlar daha tercihen farklı olsa da aynı evreni sana verdiği müddetçe o hikayenin peşinden gitmeye okey olanlar da var. Ben biraz daha diğer taraftayım ama ben kitap severleri de çok iyi anlıyorum. Kitabın direkt adapte edilmesini isteyenleri de anlıyorum. İki taraftan da bakıp konuşmaya çalışacağım bu videoda. Dizide çok fazla değişiklikler var. Özellikle ana hatlarında çok fazla değişiklikler var. Küçük küçük şeylerde değil. Gerçekten hikayeyi tamamen değiştirecek yerlerde farklılıklara gitmişler. Enteresan bir tercih olmuş. Hatta riskli bir de tercih olmuş. Çünkü bu kitap serisi çok eskiden beri çok sevilen bir kitap serisi. Hatta çoğu kitabın çıkışı bu trop. Yani bu tropun çıkışı bu kitap serisi. Öyle söyleyeyim. Eski bir kitap olduğu için, kitap serisi olduğu için enteresan bir tercih, riskli bir tercih ama aynı zamanda bazı noktalarda da doğru bir tercihlerin olduğunu düşünüyorum ben. Hemen linçlemeyin. Lütfen kötü yorum atmayın. Ben kötü yorumlara 3 gün üzülüyorum. Kötü yorum atmayalım. Yani yorumlarınızı tabii ki de paylaşabilirsiniz ama saçma sapan yorumlar benim hakkımda hakarete varacak yorumlara gerçekten bu kanalda yani istemiyorum. Direkt hide'lıyorum arkadaşlar. Çünkü bana hakaret edildiği andan itibaren bu kişisel alanıma bir saygısızlık oluyor. Bunu baştan söyleyeyim. Kitap severler yani en baştan söyleyeyim. Ben sizi anlıyorum. Beni linçlemeyin yani. Ama bazı yerlerin değiştirilmesinden de çok mutluyum. Şimdi Off Campus dizisi bence çok rahat izlenebilen, çatır çatır yani böyle otur, izle ve bitir. Böyle bir seri olmuş, dizi olmuş. Böyle gençlik enerjisi seviyorsanız, daha gerçekten hayattan ve bir tık daha gençlerin hikayelerini işte izlemek istiyorsanız, daha cheesy şeyler izlemek istiyorsanız ama aynı zamanda o cheesy'den kastım bu arada ucuz değil aslında. Söylemek istediğim daha büyük olaylardansa daha gerçekten hayatın olağan akışında olan ilişkileri, insanın kendi içerisindeki çatışmalarını. Evet, ekstrem travmalar da var 1. sezonda bu arada. Onu da söyleyelim. Hannah'nın cinsel istismarı, Garrett'ın babası tarafından şiddete maruz kalması vesaire. Bu konular gerçekten ağır konular mı? Ağır konular. Ama bu konuları travmatize ederek anlatmıyor aslında. Bu seride, dizide en beğendiğim şey gerçekten Hannah'nın hikayesinin işlenişi oldu. Hatta hem Garrett'in hem Hannah'nın hikayelerinin işlenişini çok beğendim. Özellikle modernizasyonu dizinin
kitabı modernize edişini ve bulunduğumuz toplumdaki duyarlılıklara daha fazla kulak vermesini ve o duyarlılıklara göre kitabı değiştirmesini çok sevdim. Bunu videonun ilerisinde konuşacağız. Belki büyük ihtimalle kitap severler için bu dediklerim çok gerçekten kötü şeyler olabilir. Olabilir. Anlıyorum. Okey, siz bunu istememiş olabilirsiniz. Siz direkt kitabın adaptasyonunu, kitabın aynısını izlemek istemiş olabilirsiniz. Ben size anlıyorum. Lütfen siz de beni anlayın. Ama değiştirildiğinden saçma bulduğum çok fazla alan var. Özellikle bir şey var ki o beni çok sinirlendirdi. Ama yapacak bir şey yok. Onların tercihleri. Off Campus kitap serisini direkt adapte etmektense Prime onu optimize etmeyi seçmiş. Bu arada optimizeyi sadece pozitif anlamda kullanmıyorum. Hem pozitif hem negatif anlamları var. Ama genel anlamda optimize etmek istemiş. Yani The Deal kitabı normalde hep ana çiftin başrolde olduğu ve hep ana çiftin sahneleriyle dolu bir kitaptı. Ve her kitapta böyleydi açıkçası. Hep ana çiftin sahnelerinin çok olduğu bir kitaptı. Ama dizide gördüğümüz bir evren oluşturdukları için ve o evrenin gerçekçiliğini sana göstermek istedikleri için karakterlerin diğer karakterleri, yan karakterleri de bol tutmuşlar. Yani kitaptan en büyük farklarından biri de ana çiftin yanında diğer yan çiftlere de oldukça fazla sahne vermiş olmaları. Ben beğendim mi bu tercihi? Şöyle ki eğer 2. sezon, 3. sezon ve diğer bütün sezonlarda aynı şekilde ilerleyeceklerse bu bir tutarlılıktır ve o zaman onların tercihlerini anlayabilirim. Çünkü bu tercih bir tık daha işte söylediğim gibi evren oluşturmayı hedefleyen bir tercih olduğu için bir tık doğru aslında. Çünkü her karakteri sana anlattığında aynı zamanda ana çiftin o hikaye evreninde o evrendeki rollerini de iyi anlatmış oluyorsun. O diğer yan çiftleri aslında hikayeye soktuğunda işte o dünyayı gerçekçi hale getirmeye başlıyorsun. Bu kitap severler için kötü mü? Kötü. Çünkü hep bütün istediğin sahneleri, Hannah ve Garrett'in sahnelerini bulamıyorsun. Ben de öyle kitabı çok severim. Ama kitapta çok aslında sorunlu bulduğum alanlar da var. Gerçekten fazla male gaze dediğimiz erkek olgusunun, yani erkeklik kavramının fazla altına çizildiği bir kitap. Bunu bu arada yani nasıl geçtim buraya bilmiyorum ama bunu da azaltmışlar dizide. Buna da geçeceğim. Ama şöyle söyleyebilirim. Yan karakterlerin arttırılması eğer sezonların bütün yani diğer sezonlarda da tutarlı bir şekilde devam ederse zaten Hannah ve Garrett'i göreceğimiz için bence bir sorun teşkil etmiyor. Bunun sebebi de işte bu dediğim gibi yani bunun için kesin bir şey söyleyemiyorum. Eğer diğer sezonlarda da bu şekilde devam ederse benim için okey. Benim en büyük değişikliklerden biri beni bir tık rahatsız eden ve nedenini anlamadığım değişikliklerden biri açıkçası. Hannah'nın müzik storyline'ı. Çünkü şöyle bir şey var. Kitapta Hannah normalde Justin'le çalışmıyor. Justin bir müzisyen değil. Justin bir basketbol oyuncusu. Bambaşka bir yerden geliyor. Hannah'nın başka bir partneri var. Birlikte çalıştığı. Başka 2 kişiyle çalışıyor. Bir kız bir erkek. Erkekle birlikte bir showcase ortaya çıkaracaklar. Ve onunla problemler yaşıyor vesaire. Şu an erkeğin adını unuttum. Normalde kitabın orijinalinde böyle ama bunu tamamen Justin'e çevirmişler. Büyük ihtimalle daha fazla yan karakter, yani şunu anlıyorum, daha fazla yan karakter eklemek istemedikleri için tekrardan başka bir aks daha ekleyip büyük ihtimalle dikkati dağıtmamak istedikleri için Justin'i müzik konumuna getirmişler ve daha Justin'in hikayesi de yani şöyle. Dizide Hannah daha Justin'e düşkün gibi, daha aşık gibi hissettirdi bana bir yerde. Yani o bir tık bana fazla geldi açıkçası. Çünkü kitapta bu tamamen gerçekten bir tık obsession, yani takıntılık seviyesindeydi. Dizide de takıntılıktı aşktansa ama bir tık fazla sanki gösterdiler gibi geliyor bana onu. Ama ilk fark ediş şekli de güzeldi. Bir şarkının ona hissettirdiği şeyi sorduğu andaki Hannah'nın ona bir şey duygu hissettirmektense çok endüstriyel bir yerden Justin'in baktığını görmesi. Ama Garrett'in bambaşka bir background'dan gelmesine rağmen bir şarkıya bir duygu atfetmesi ve hissiyat, yani bir
gerçekten anlam yüklemesi Hannah'yı en çok etkileyen şeydi. Oraları da beğendim ama Justin konusunda, Justin basketbol oyuncusu olsaydı da bence gene de verebilirlerdi bu hikayeyi. Evet, belki Hannah'nın çalıştığı kişi, hani gene 2 kişi daha büyük ihtimalle kadroya ekleyeceklerdi. Gene başka bir hikaye aksı orada oluşturacaklardı. Büyük ihtimalle sadece dikkati dağıtmamak için verilmiş bir karar. Yani bilmiyorum, benim dikkatim dağılmazdı açıkçası ya. Şöyle de bir şey var. Eski partneriyle duygusal bir bağ olmamasına rağmen ona gerçekten tamamen kendi müzik bilgileriyle karşı çıkıyor olması ve sonunda, kitabın sonuna doğru kendi sesini buluyor olması benim Hannah için çok sevdiğim bir hikaye arkıydı. Onu almış olmaları ve onun yerine Justin'le bir bağ kurup o Justin'e tekrar onun partneri haline getirmiş olmaları, anlıyorum, double bir orada duygusal yoğunluk yapmaya çalışmışlar Hannah açısından. Gerçekten bir katman katman hikaye gelişimi yaratmaya çalışmışlar. Ama ben diğer kısmına da okey olurdum açıkçası. Yani bu değişiklik böyle hikayeye inanılmaz bir katkı sağladığını, farklı anlamlarda da gerçekten bir bakış açısı farklılığı sağladığını da zannetmiyorum. İlk başta promolarda çok fazla aşk üçgeni vurgusu yaptılar ama bu kitap serisi, bu Deal kitabın kendisi asla aşk üçgeni anlatmayan bir kitap. Bu yüzden de çok güzeldi. Çünkü direkt Hannah ve Garrett'in gerçekten ruh eşi olduklarını hep altını çizen bir kitap serisi. Seri boyunca böyle. Yani ortada bir aşk üçgeni imasının bile olmaması gerekiyordu. Promolarda onlar biraz bana yanlış geldi. Hatta büyük ihtimalle kitabı okumamış insanların tamamen gerçekten öylesine soru sormak için soru sordu. İşte Prime'da çok fazla aşk üçgeni dizisi, işte The Summer I Turned Pretty falan olduğu için çok kalıp sorularla gittikleri için böyle saçma sapan anlar, videoların ortaya çıktığını düşünüyorum. Ama aslında kitabın bununla alakası yok. Justin tamamen Hannah için bir step, bir gerçekten katman, Garrett'a giden bir yolculukta Justin Hannah'nın kendisini anlamasını, duygularını anlamasına katkı sağlayan bir unsur. Küçücük bir unsur aslında. Bu yüzden dizide bir tık büyütmüşler gibi geldi bu bana. O yüzden rahatsız olmuştum. Hannah için Justin bu kadar da, yani evet, anlam ifade ediyor ama bu kadar fazla sahne ihtiyacı duyulan bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ilk bölümlerde tabii ki. Yani sonrasında tamamen Justin yok oluyor zaten gibi bir şey. Ama aslında kitapta şöyle bir şey oluyor bu arada. Justin karakteri arkadaşı haline geliyor Hannah'nın. Ama dizide Justin yok oluyor. Mesela bu da garip geldi bana. Çünkü ne kadar kitapta yani Justin'e genel baktığımızda Hannah ile olan ilişkisi, Hannah'nın ona duyduğu duygular biraz daha basic ve gerçekten derinliksizdi. Daha böyle tamamen genç bir insan olarak hani başka insana duyduğun hype, crush dediğimiz şeydi kitapta. Ama ona rağmen kitabın sonlarına doğru Justin'in arkadaş grubuna girdiğini, gerçekten insanlarla sohbet etmeye başladığını, Hannah ona bir şeyler, yani duygular hissetmemeye başladığında da, Garrett'la çıkmaya başladığında da Justin arkadaş olarak da o grubun içerisinde var oluyordu. Ama yeni yapılan röportajlarda dizinin yaratıcısı, yani yazarı, senaryo tarafındaki yazarı şunu söylüyor. Dedi ki 2. sezonda Justin olmayacak. Kitaplarda da Justin yok ama şöyle bir şey var. Kitapta ilk kitabın bitişine doğru işte Justin daha fazla onun arkadaşı haline geliyordu Hannah'nın ve son sahnede son sahnesinde dediğim, yani pik yapan sahne dediğim son sahnesinde değil. Hannah'yla yaptıkları şarkıyı Hannah beğenmiyor ama Justin insanlara dinlettiriyor ya. Yani barda çaldığında. Ve Hannah ona şunu söylüyor. Ben daha hazır değildim. Bu şarkı hazır değildi. Nasıl yaparsın falan filan. Ve Justin ona şöyle bir şey söylüyor. Ve bu sahne bence Hannah'nın kendisinde bir şeyleri çözümlediği en kritik anlardan biri. Ve ona rağmen Justin'in bir anda fade out olması ve yok olması beni rahatsız etti. Dizinin tutarlılığı açısından da rahatsız etti. Çünkü karakter bu kadar önemliyse ve bu kadar önemli bir noktada Hannah'yı kendine getiren bir cümleyi söylüyorsa, işte sen kendini hissetmek istiyorsan kendi sözlerini kendin yaz diyor ya. Bu aslında çok acıklı ama aynı zamanda çok doğru, Hannah'yı kendine getiren bir sahne.
Sonra bir anda yok olması, hatta ben gerçekten Justin'le arkadaş olmasını ve Justin'in o zaman onun o performansında da orada olmasını, alkışlayanlardan biri olmasını çok isterdim. Keşke olsaydı. Ama Justin'i tamamen çok yanlış kullandıklarını düşünüyorum dizi boyunca. Keşke biraz daha tutarlı kullansalardı. Bu kadar dengesiz ilk 4 bölümde çok fazla, son 4 bölümde hiç yok tarzında kullanmaktansa daha gerçekten dengeli kullansalardı hikayeyi daha hızlandıracak bir karakter olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçelim Hannah ve Garrett canlarımızın kimyasına. Ben kimyalarını çok beğendim. Oyuncuların kimyalarına bayıldım. Bence bu arada dizi çok daha sağlıklı bir couple ortaya çıkarmış. Ben burada dizinin hakkını vermek istiyorum. Belki çoğunuz katılmayacak eminim. Çünkü çok fazla kötü yorum gördüm ama cesaretliyim, söyleyeceğim. Yani gerçekten dizideki Hannah ve Garrett'i daha sağlıklı ve dönemimize göre daha duyarlı bir çift olarak gördüm. Çünkü şimdi arkadaşlar eğri oturalım düz konuşalım. Şimdi TikTok jenerasyonu, Wattpad jenerasyonu. Ben de Wattpad jenerasyonu görüyorum. Ben de gençken dediğim çocukken 13-14 yaşında çok fazla Wattpad okudum. Ama şöyle bir şey var. Orada evet özgürlük olması çok güzel. Gencecik insanların yazabiliyor olması, kendini geliştirebiliyor olmaları çok güzel. Ama aynı zamanda o filtresizliğin içerisinde fantazilerin fazla erkek gözüne kaçması da var. Yani şöyle, dünyamız o kadar ataerkil bir dünyada yaşıyoruz ki genel anlamda. Kadınlarımız, genç kızlarımız kendi fantazilerini daha dile getirirken bir tık daha o ataerkil dünyanın, evrenin ona pushladığı, ona zorladığı fantazileri bazen çok legal bir şekilde yazabiliyorlar. Okey, bence yazsınlar. Bunda hiçbir sorun yok. Herkesin her şeyi yazmaya hakkı var. Bütün hikayeler anlatılabilir. Ama sen bunu alıp da bütün dünyanın izleyeceği, herkesin bir tıkla açabileceği bir dizi platformuna dizi olarak adapte ettiğinde buna dikkat etmen gerekiyor. Şunu görmen lazım. Bu diziyi izleyen bir genç bu diziden ne alacak? Genç bir insan burada ne hissedecek? Neyin gerçekten özenilecek bir şey olduğunu görecek. Bunlar çok önemli şeyler. Çok woke falan diyenler var. İşte too woke mu abi? Tamam mı? Bunu gerçekten geçelim. Ben bunun kötü, negatif bir şey gibi eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Çünkü fazla duyarlılık da eleştirilen bir şey. Düşünüyorum. Evet, cinsel istismar anlatılıyor ama Hannah'nın gözünden anlatılıyor. Hannah'nın yaşadıkları üzerinden anlatıyor. Bir nefes darlığı şeklinde anlatılıyor ki bu benim çok hoşuma gitti. Bakın, o geceyle hakkında hiçbir şey yok. Bir sahne bile o gece hakkında çekmemişler. Tamamen Hannah'nın o geceyi hatırladığında hissettiği şeylere odaklanmışlar. Ya da o gece bittikten sonra polis departmanında ona işte bunu anlatmalarını istediklerindeki ruh halini anlatmışlar. Ya da terapideki ruh halini anlatmışlar. O sahneye girmeden, o sahnenin reytingini kullanmadan bu hikaye anlatılabiliyormuş. Bu çok önemli bir şey ve bu tercih bana saygı duydurttu. Yapan yapımcıların, yaratıcıların tercihlerine. Şöyle, bu arada bütün hepsi kadınmış neredeyse. Bu da benim çok hoşuma gitti. Hannah sahnesi, işte Hannah ve Garrett'in de şiddet bölümü. Şöyle Garrett gerçekten bir green flag bir erkek bence. Yani çok büyük travmaları var mı? Var. Ama bu travmalara rağmen, ya bu dizide Hannah ve Garrett açısından da en beğendiğim şey, travmalar bizim hayattaki challenge'larımız. Hayatta gerçekten herkesin travmaları var. Ama kim olduğumuzu, kim olacağımızı seçmek her an, her dakika bizim elimizde. Yani her saniye senin elinde. Bu insanı streslendirebilir ama aynı zamanda şunu da hissettiriyor. O travmalar sizin tamamen kim olduğunuzu yansıtmıyor. Ellie ve Hannah'nın Ellie'ye açıldığı sahne ve Ellie'nin ona, sen sadece o kız değilsin ki, sen bu şu anki karşımdaki de kızsın. Sen hepsisin. Yani biz bir şey değiliz. İnsan dediğimiz şey gerçekten tek bir şey değil ve çok daha komplike varlıklar. Ve biz bir şeye takıntılı değiliz ya da bir kişi değiliz, bir persona değiliz. Ne kadar toplum bizi hep kalıplaştırmaya çalışsa da biz bir gün öyleyiz, bir gün böyleyiz. Yani aslında bu çok da normal bir şey. Çünkü biz insanız yani. Ve
bunun altını çizmiş olmaları, travmalar evet bizi var olduğumuz kişi haline de getiriyor. Aynı zamanda eski var olduğumuz kişiyi de kaybetmiyoruz. Sadece biz hepsinin toplamı haline geliyoruz. O sahne beni çok duygulandırdı. Çok da hoşuma gitti. Özellikle kitaptan değiştirilen ve sevdiğim akslardan biri Hannah ve Ellen'in aksı. Bence diziye uyarlarken en iyi yaptıkları şeylerden biri bu ikilinin sahnelerini arttırmak ve bu ikilinin gerçekten dostluğunu bu kadar içten izleyebilmek. Ellen'in her şeyi. Ben bu arada dizinin başından itibaren anladım Ellen'in her şeyi zaten bildiğini zaten. Yani siz de biliyorsunuzdur zaten. Yani kitap okuyanlar da bilir. Ama o sahnenin build up edilişi, yani ikilinin karakter hikayesinin yavaş yavaş ortaya çıkışı beni gerçekten tatmin etti. Hannah ve Garrett'a geri dönüyorum. Bazı sahneler atılmış, bazı hikayenin sıralamaları gitmiş. Şöyle, hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Kitap tabii ki ezberimde değil. Aslında çok okudum ama ezberimde değil. 2 defa okudum kitabı. Şöyle, kitapta normalde birlikte içki içtikleri sahnede evet Hannah ona güveniyor. Evet Hannah, bu sahnelerin çoğu olduğu gibi, ama şöyle bir şey oluyor. Diye hatırlıyorum. Beni yanlış hatırlıyorsam yorumlarda söyleyin. Garrett zaten önceden biliyor. Yani Garrett'a Hannah açılmış önceden. Ve açıldıktan sonra bara gidiyorlar. Yani Garrett her şeyi biliyor Hannah'nın geçmişiyle ilgili. Ve öyle ona işte diyor ki ben senin içkilerini korurum, merak etme falan filan gibi, daha protektif haline geliyor. Bu dizide ise o geceden sonra Hannah Garrett'a açılıyor ve anlatıyor. A means to end sahnesi çok güzel. Yani bir amaç için bunu sana anlatıyorum. Sadece amaç için. Hani ben bir sorun yaşıyorum, erkekler dokunduğunda hissedemiyorum vesaire gibi gerçekten ağır bir travmasını anlatıp sonuca ulaşabilmek için anlatıyor. Bu değişiklik benim kitapta hatırladığım bu şekildeydi. Eğer değişiklik değilse kitapta ya ben öyle hatırlıyorum yani. Bu değişiklik benim hoşuma gitti mi? Şu konumda hoşuma gitti. Çünkü bu da işte modernizasyon örneği. Bir erkek, yani erkek karakteri gerçekten Garrett'ı inanılmaz green flag haline getirmişler. Bu da hoşuma gitti benim açıkçası. Çünkü bilmeden, o travmayı bilmeden tamamen hassasiyetlerine göz önünde bulundurarak aslında ona o teklifte bulunuyor. Ben senin içkilerini korurum, ben senin arkandayım, bana güvenebilirsin. Yani illa çok büyük travmalar yaşamımızda hayatta, yani kalıpçı olmamak, anlatabiliyor muyum? Yani hep böyle o büyüklük kime göre büyüklük? Tamamen hassasiyetlere göre ilerlemişler ve Garrett'ı da o hale getirmişler. O yüzden ben bu değişikliği sevdim. Çok büyük bir değişiklik mi? Belki karakterler açısından çok büyük bir değişiklik. Çifti seven insanlar açısından çok büyük bir değişiklik. Ama benim açımdan iyi bir değişiklik. Ve şöyle hızlı ilerlediğini söyleyenler olmuş. Ama kitapta da öyleydi açıkçası. Ben biraz pozitif bir noktadayım, farkındayım ama şimdi negatife geleceğim. Negatife. Hannah ve Garrett açısından ben gerçekten pozitif taraftayım. Çünkü kitapta olan bütün, yani şimdi dönüp okuduğumda, ben eskiden okuduğumda daha ergenken açıkçası bu kadar farkında değildim. Ama bu yaşımda okuduğumda tekrar kitapları gerçekten yanlış alt metinler verebilecek yerler vardı. Ve dizide bunu değiştirmiş olmaları, işte daha duyarlı hale getirmiş olmaları benim böyle yetişkin derin olarak gerçekten hassasiyetlerime ve bakışıma doğru orantılı bir değişimmiş gibi geldi. O yüzden hoşuma gitti. Kitap severleri anlıyorum. Gerçekten tekrar altını çiziyorum. Aynı sahneleri istiyor olmanızı anlıyorum. Çünkü okuduğunuz kitap buydu. Ama hep ben şunu aslında okurken, yani izlerken keyif almak istiyorsanız bir tık kitabı gerçekten bir kenara atıp başka bir şey izliyorum. Ben bu kitaptan esinlenen bir dizi izliyorum. Adapte edilen bir dizi izliyorum. Bu kafaya geçmeniz gerekiyor. Yoksa zevk alamazsınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hannah ve Garrett sahnelerin azaltılması benim de hoşuma gitmedi, yalan yok. Ama işte dediğim gibi eğer 2. 3. sezonda da Hannah ve Garrett oldukça fazla görürsek okey. Ama göremezsek çok sinirlenirim. Gerçekten sinirlenirim. Çünkü Hannah ve Garrett benim en sevdiğim couple yani dizide.
Kitapta da öyle. Kitap serisi boyunca. Gelelim benim en negatif olduğum, en neden olduğunu algılayamadığım, hiçbir neden bulamadığım değişikliğe. Dean ve Ellie. Şimdi arkadaşlar burada en gerçekten algılayamadığım şeylerden biri, neden 3. kitabın ana çiftini 1. sezonda yaptınız? Bak Hannah ve Garrett sahnelerinin kesilmesinde de zaten yani bu seçimin genel her şey yanlış. Çünkü sen diğer çifti 3. sezonda ana çift olacak çifti 1. sezonda yan çift gibi işlemeye kalkarsan 1. çiftin de sahnelerinden azaltmış oluyorsun. Ve bu tamamen gerçekten, evet anlıyorum, hikaye evrenini anlatmaya çalışıyorsun ama zaten hikaye evreninde bu kitap serisinde Ellie kitaplar boyunca 3. kitaba kadar Sean'la birlikte ayrılıp boşanıyor ne ya? Ayrılıp boşanıyor. Saçma oldu. Ayrılıp birleşiyor. Yani sürekli Ellie'nin zaten bir hikaye arkı var. Sen zaten onu evrende kullanacaksın. Hatta çok ağır bir hikaye arkı var. Gerçekten toksik bir ilişki yaşıyor. Yani sen bir evreni anlatmak istiyorsun ya. O evrenin karakterlerini geçirmek istiyorsun, empati kurdurtmak istiyorsun, onlara sempati kurdurtmak istiyorsun izleyiciye. Zaten var. Ellie ve Dean karakterleri ikisi tek başlarına zaten o evrende belirli şeyleri sembolize ediyorlar. Mesela Ellie gerçekten toksik bir çiftteki bir kadını da sembolize ediyor. Dean gerçek hislerden korkan bir erkek karakter. Gerçek ilişkilerden korkan bir erkek karakter ama aynı zamanda kadınlara karşı da oldukça saygılı da bir karakter. Tek gecelik ilişkiler yaşıyor. Saygılı ama uzun ilişki yaşamaya doğru yani istemiyor falan. Yani hepsinin zaten hikayenin kendi içinde belirli rolleri var. Yani sen onları 1. sezondan bize verdiğinde sen aslında bence elindeki hikayeyi boşa harcamış oluyorsun. Ve aynı zamanda karakterlerin build up dediğimiz o noktaya gelene kadar, birlikte olana kadar, birlikte olduktan sonra, çünkü Ellie ve Dean karakterleri kendi iç çatışmaları çok fazla olan karakterler. Ve 3. kitaba kadar önce kendi hikayelerini yaşıyorlar. Yani biz o kendi hikayelerini birlikte olmadan, bir couple olmadan önceki hikayelerini izlediğimizde o birlikte olmaya başladıklarında zaten çift olmuyorlar. Kitap dizideki gibi hani tek one night stand olarak bırakalım, hiçbir zaman çift olmayalım kafasında ilerliyorlar ilk zamanlarda. Ama şimdi sen 3 kitap boyunca bu insanların geçmişlerini okuduğun için, yani hani toksik ilişkiden gelişlerini okuduğun için o ilişkideki dinamikleri, birbirlerine bakış açıları da sana daha mantıklı gelmeye başlıyor ve anlayabiliyorsun, empati kurabiliyorsun o karakterlerle. Ama sen bunu benden aldın abi. Sen Dean ve Ellie'yi bana 1. sezonda verdin. Neden? Anlıyorum, bir franchise yaratmaya çalışıyorlar. Bir marka yaratmaya çalışıyorlar. Bakın burada tek bir couple yok. Burada çok fazla couple var falan. Ama şunu da söylemek istiyorum. Zaten A.L. Kennedy'nin Off Campus kitapları, siz bu tropları seviyorsanız ve sizin hedeflediğiniz kitle o kitapları sevenlerse zaten biliyor ve bilmese bile zaten bunun bir kitaptan adapte olduğunu sürekli anlatıldığı için isteyen açıp okur bakar. Sen 1. sezondan bana bunu tanıttığında sen tamamen hikayenin kendi içindeki yan karakterlerin kendi içlerindeki dinamikleri, motivasyonları yok etmiş oluyorsun. Hannah'nın hayatında en yakın arkadaşı olup toksik bir ilişki yaşadığı bir kız imajını tamamen yok etmiş oluyorsun. Ve Ellie bu toksik ilişki arkını Ellie karakteri üzerinden, Ellie ve Sean üzerinden sürekli ayrılıp barışmayı sen sadece bir şey haline getirmiş oldun. Ellie bunu geçmişte bunu çok yapıyorduk dedi. O aşamaları bir bölümde gördük. İşte anlatma göster mevzusu vardır ya sinemada. Bunu yok ettin. Çünkü Ellie'ye bunu anlattırdın sürekli. Ama biz 3 kitap boyunca bunu gördüğümüzde çok daha sağlam bir hikaye izlemiş oluyoruz. Sağlam bir altyapı, karakter altyapısı görmüş oluyoruz.
Ama bunu aldın yani benden. Benim bu dizide en negatif bulduğum şey gerçekten buydu. Çünkü ben hevesle 3. sezonu bekliyordum. Birinci videoda gördüyseniz benim en sevdiğim iki couple var. Birincisi Hannah ve Gerrit, ikincisi Dean ve Ellie demiştim. Dean ve Ellie'nin enerjilerini dizide sevdim. Çok sevdim. Bence çok yakışan bir couple. Ve çok da güzel kimyaları var. Ama ben bunu işte 3. sezon izlemek istiyordum. Ben bunu gerçekten birbirlerine hazır hale geliyorlar. Çok zamanla gelişen bir şey bu kitaplarda. Ve ben bunu görmedim. Bu benim hoşuma gitmedi işte. Yani bir anda Dean dedi ki sevgili olalım. Dean aslında çok daha uzun bir süre gerçekten sevgili olmaya uzak bir karakterdi. Ellie çok daha uzun bir süre kendisini Sean'la bu ilişkideyken bu kadar ayrılıp birleşme evresini daha sancılı bir şekilde yaşayan bir karakterdi. Bu olmamış. Bu değişiklik gerçekten olmamış. Tamamen benim o karakterlerle empatimi yok etti dizide. Şimdi özetlemek gerekirse pozitif yanları gerçekten modernizasyonu doğru bir şekilde ben yaptıklarını düşünüyorum. Duyarlılıklara göre hikayeyi doğru şekilde değiştirdiklerini düşünüyorum. Gerrit'in, Hannah'nın arklarının doğru şekilde gerçekten travmaları travmatize ederek izleyiciye vermedikleri için de çok mutlu oldum. Gerrit'in babasının şiddet, bundan bahsetmemiştim, bahsedeyim. Şiddet sahnelerinde gene şiddetin gösterilmiyor, hissettiriliyor olması çok hoşuma gitti. Gerrit'in sürekli kendi içerisinde kendisini babasına benzetme, kendi içerisindeki çatışmalarını vesaire şiddeti göstermeden veriyor olmaları, tekrar altını çiziyorum, benim çok hoşuma gitti. Hannah karakteri için de öyle. Pozitif yanları gerçekten bu modernizasyonu doğru yapmış olduklarını düşünüyorum. Hannah ve Gerrit çift üzerinden. Oyuncular diğer yani genel diziye baktığımda gerçekten gençlerin eğlence sahnelerinin çok oluyor olması, komik sahnelerinin de oluyor olması. Hani dedik ya, Hannah ve Gerrit sahnelerini azaltmışlar ama aynı zamanda çok güzel karakterlerin birbirleriyle dostluklarını gösterdikleri sahnelerin oluyor olması. Pak Bunnies dediğimiz kadınların da aslında eleştirilmiyor. Onların da tatlı ve cool olduklarını gösteriyor olmaları. Sadece hokeyle ilgilenen kızlar yani. Ve onları da aşağılamıyor. Asla aşağılamıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve bunu ana kızın ağzından anlatıyorlar. Hannah'nın ağzından söyletiriyorlar. Aslında çok cool insanlar. Çok da kafa kızlar. Kimse, hiçbir kadın diğer kadını dışlamıyor ve onu yargılamıyor. Bu da çok hoşuma gitti. Pozitif yanları gerçekten feminist bakış açısına tam yakın diyebileceğim değişiklikler yapılmış. Bu benim çok hoşuma gitti. Negatif dediğim gibi Dean ve Ellie sahneleri. Dean ve Ellie'nin bütün aksının 1. sezonda oluyor olması benim tamamen negatif bulduğum bir durum. Orada kitap severlere yani tamamen katılıyorum. Kesinlikle olmaması gereken bir akstı. Keşke olmasaydı. Çünkü çok güzel bir orada kimya var. Karakterler, oyuncular arasında kimya da çok güzel. Ve onun harcandığını hissettim. Yan karakterler uğruna bazen ana karakterler, ana çiftin hikayesindeki derinleşme azalmış. Ve bu yan karakterlerdeki kastım eğer eğlenceli sahnelerse, diğer karakterlerin, yan karakterlerin ana çifte duygusal olarak katkıda bulunduğu sahneler ve birbirleriyle iletişimlerinin olduğu sahnelerden bahsetmiyorum. O sahneler güzel katkı, bence iyi eklenmiş sahneler. Ama Dean ve Ellie gibi bir gerçekten önemli bir çiftin girişi oluyor olması bence çok yanlış. Hem ana çifte odaklanmayı azaltıyor hem de 3. kitabın asıl çiftinin hakkıyla adapte edilmesine yok ediyor yani. Daha demin de söylediğim gibi bazı değişiklikler derinliği arttırmaktansa drama yaratmak için olmuş. Bu da işte Justin tarafında gerçekleşmiş. Justin bir tık daha derinlikli bir hikayeye daha derin bir katkı sağlarken özellikle dizide daha derin ilk 4 bölümde bir katkı sağlıyor o Hannah'ya sözleriyle, ama bir anda yok ediliyor ve tamamen bir dram haline getirilmiş oluyor. Hikayenin geneline yayılmış bir derinlikli bir karakter olmaktan çıkıyor. Bence Off Campus'u tek bir dizi gibi değil de büyük bir trendin başlangıcı gibi görmek lazım. Prime Video bunun için çok büyük bir evren inşa etti. Yani bu BookTok evrenine, kitap
evrenini diziye uyarlamak için, dizilere ve filmlere. Bu büyük bir strateji. Bu strateji için bazı tercihler tamamen stratejik, algoritma yönelik, retention, yani izleyiciyi tutmak için sürekli hype'ta bırakılan bölümler ve akslar, değişiklikler. Ben bunları anlıyorum çünkü algoritma ve izlenme, evet, her şey, yapabileceğimiz bir şey yok. Ama aslında bunu orijinal hikayeyle de yapabilecekken yapmadıklarında sinirleniyorum açıkçası. İşte bu en çok Justin ve Dean Whaley bölümlerinde böyle orijinal hikayesi de retention'ı çok, yani izleyiciyi çekecek ve merakta bıraktıracak karakterler. Orijinal hikayesi de böyle olmasına rağmen değiştirdiklerinde ben saçma buluyorum. Diğer kısımlarda da okeyim, yani beğendim. Evet, sona geldik. Diziyi beğendim mi? Ben beğendim. Eğlenceli bir gençlik işi izlemek istiyorsanız, One Tree Hill gibi hani bu tip dizileri seviyorsanız kesinlikle seveceğinizi düşünüyorum. Ama kitap bağımlısıysanız, kitabına çok hastaysanız ve kitabını izleyeceğim diye geliyorsanız kesinlikle yani hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü öyle bir dizi yapmamışlar. Bu iyi tarafı da var, işte negatif tarafı da var. Bütün video boyunca bundan bahsettim. Ben beğendim. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Gerçekten karakterlere ısındım mı? Çokça ısındım. Karakterlerin birbirleriyle ilişkilerini sevdim mi? Çok sevdim. Ana çifti sevdim mi? Sevdim. Ben genel anlamda diziyi sevdim açıkçası. Ve 2. sezonda çok heyecanla bekliyorum. Yani 3. sezon... Ne yapacaklar şimdi 2. sezonda, ama şimdi çok değiştirecekler o zaman. Ne kadar değiştirecekler tahayyül edemiyorum. Şimdi onunla ilgili haberler gelir. Haberler geldikçe ben de sizinle paylaşmaya devam ederim. Neler değiştirilmiş, neler olacak, neler olmayacak. Onu da konuşuruz sonra isterseniz. Yorumlara da yazarsınız. Dönüp gelip yazın. Bulduğunuz genel bilgiler varsa, yeni 2. sezonda olacak, değiştireceğini düşündüğünüz ya da değiştireceğini gördüğünüz haberlerde, röportajlarda varsa bir şeyler yorumlara yazın. Beni de haberdar edin yani. Kitabı mahvetmişler demem. Daha çok kitaptan esinlenerek bir off-campus evreni yaratmışlar derim. Evet, şimdi sıra sizde. Yorumlarda yazın, ne düşünüyorsunuz? Diziyi beğendiniz mi? Değişiklikleri beğendiniz mi? Neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz? 2. sezonu izler misiniz? Karakterleri sevdiniz mi? Ana çifti sevdiniz mi? Siz de benim gibi ana çiftin bir tık daha fazla olmasını ister miydiniz? Dean ve Alex hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki de benden tam tersi düşünüyorsunuz. Belki de erkenden verilmesini sevmişsinizdir. Bütün yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Hepsine biliyorsunuz ki ben cevap veriyorum, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok seviyorum konuşmayı. Benim de ufkumu açıyor. Benim de başka bakış açılarına bakmamı sağlıyor. O yüzden yorumlarınızı hepsini heyecanla bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı, YouTube'da, Instagram'da, YouTube'da paylaşamazsınız. Instagram'da paylaşmayı, Instagram, TikTok'tan beni takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çok sevinirim. Çok memnun olurum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman hadi bay bay arkadaşlarım. Bay bay. Hızlı oldu bu. Çok hızlı bir şekilde bitirdim. Bunları böyle söyleyince de kendimi bir şey satıyormuş gibi hissediyorum.